Westeros'ta kılıç taşıyan her lord, diz çöken her asker, tacı başında her kral. Bir adamın gözünün içine bakmak zorunda kalıyor. Bu adam zincir taşıyor. Peki bu adam kimin hizmetinde? Westeros'ta her kılıcın gölgesi vardır ama bazı gölgeler sessizdir. Ne çığlık atarlar ne de kan akıtırlar. Onlar yalnızca bekler ve bekledikçe büyürler. 7 krallıkta her kralın kulağına eğilen bir adam vardır. Sırtında gri cübbe, boynunda ağır bir zincir taşıyan. Konuşmaz fazla. Sorar, dinler, yazar, unutturur. Ama ya o zincir sadece bilgi değil de iktidarın başka bir türü ise? Üstadlar. Ejderhaların yok oluşunda onların parmağı var mıydı? Kehanetleri susturmak, büyüyü bastırmak, kuzeyin eski güçlüğünü unutturmak. Bunların her biri kaza mıydı? Belki de Hisar Westeros'un en büyük tarikatıdır. Kılıçsız ama savaşta. Dilsiz ama anlatıcı. Tacı yok ama tahtlara hükmeden bir gölge. Lakin videoya geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamlılığını bir yerde siz sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. 7 krallıkta her lordun kalesinde bir kuleye kapanmış gri cübbeli bir adam vardır. Zincirini göğsünde taşır. Konuşmaz fazla ama hep dinler. Mektupları o yazar. Kralların ve lordların çocuklarını o eğitir. Savaş masalarında hep bir adım ötede bekler, susarak hükmeder. Lady Darcy'nin kelimeleri bu sessizliği parçalar. Eğer ben kraliçe olsaydım yapacağım ilk şey o gri sıçanların hepsini öldürmek olurdu. Lady Darcy'nin bu sözleri sadece bir kişisel öfke patlaması değil, aynı zamanda sistemde bir eleştiridir. Gri cübbeli adamların Westeros'un her karesine boy göstermesi, lordların en mahrem meselelerine nüfuz etmesi ve gönülde yalnızca hizmetkar rol oynaması. Ama gerçekte kimin hizmetkar, kimin efendi olduğunun muğlaklaşması. Her büyük bir lordun bir üstadı vardır. Küçük lordlar bile bir tane isteme heveslidir. Eğer bir üstadın yoksa pek de önemli biri olmadığını düşünülür. Hisar yalnızca bir okul değil, aynı zamanda sosyal statü üretim merkezidir. Bir lordun kalesinde üstad yoksa o lord ciddiye alınmaz. Bu sayede üstadlar yalnızca bilgi değil, meşruiyet de taşır. Adeta gri cübbeleriyle sınıf damgası vururlar. Bizi hastalandığımızda, yaralandığımızda, çocuklarımız ölüme yaklaştığında gelirler. Bizi iyileştirirler ve minnet duyarız. İyileştirmezlerse yazımızı paylaşırlar ve yine minnet duyarız. Lady Darcy burada üstadların duygusal ve stratejik açıdan nasıl pozisyonlandığını çok net biçimde gösteriyor. En savunmasız, en kırılgan anlarımıza içeri giren bu şifacılar kısa sürede sadece bir sağlıkçı değil, bir sırdaş, bir danışman, bir fikir fısıldayıcısı haline gelir. Ve sonra çok geçmeden hükmeden kişi hükmedilen olur. Üstad zinciri yalnızca bilginin değil, gizlice kurulan hakimiyetin sembolüne dönüşür. Üstad Varys, Lord Lickardtark'a baldan tatlı ama zehirli sözler fısıldayan gri sıçandı. Hisar'a gelmeden önceki adı Varys Flowers'tı. Lady Darcy, üstadların kimliğini bilinçli şekilde gizlediklerini, geçmişlerini yok ettiklerini vurgular. Westeros'ta bir çocuklara verilen isimler Flowers, Snow, Rivers, Hill, onların aidiyetini ve düşük doğumluluğunu belli eder. Ama Hisar'da hane isimleri kadar bu isimlerin izleri de silinir. 2 ismi olanlar bile Hisar'a girdiklerinde yalnızca birini kullanır. Kim olduklarını, nereden geldiklerini bilmeyelim diye. Üstad Varys'in annesi Haktarus soyundan, babası ise bir baş üstad olarak rivayet edilir. Hisar'ın en iç çemberinden, yani Eskişehir tarikatı gibi işleyen merkezinden gelen bir adamın Lord Rickard Stark'a gönderilmiş olması rastlantı değildir. Varys Flowers zincirini döver dövmez babası ve arkadaşlarını hiç vakit kaybetmeden Winterfell'e yolladı. Görünen o ki Hisar yalnızca bir bilgi değil, kadroda ihraç ediyor. Rickard Stark'ın çocuklar için yaptığı evlilik planlarını, özellikle Tully'lerle yapılan ittifakı Lady Darcy'nin bu üstadın fikri olarak sunar. Ona göre Rickard'ın siyasi gündemi aslında Hisar'ın zarif manipülasyonunun ürünüdür. Gerçekte lordlar karalanmaz.
Onlar yalnızca gri cübbeli bir adamın fısıltılarını tekrar eder. Bu tat oyunlarının dış sahnesinde oynanan ama belki de perde arkasındaki en büyük stratejisidir. Westeros hiçbir lord çocuğunu Hisar'a göndermek zorunda değil. Hiçbir yasa bir üstad edinmeyi zorunlu kılmaz ama fiilen her kale bir üstad çağırır. Ve her hanedan çocuklarını o gri cübbeli adamları teslim eder çünkü bir üstad olmadan bir lord yarım sayılır. Eksik sayılır, ciddiye alınmaz. Hisar bu bağımlılığı yalnızca bilgiyle değil, bilgiye erişimle de kurar. Hisar kendini yalnızca bir eğitim kurumu olarak sunmaz. Aynı zamanda bir yetkilendirme mekanizmasıdır. Sadece onların yetiştirdiği bir bilgili sayılır. Sadece onların onayladığı bir dil, bir düşünce, bir dünya görüşü ciddiye alınır. Bir çocuk doğuda simya öğrenmiş olabilir ya da kuzeyde yıldızları okuyabilir ama onu eğiten bir üstad değilse, onlar tarafından bilgisi onaylanmıyorsa çok bir önemi yoktur. Bu yalnızca bilgi tekelinden öte bir şeydir. Bu doğruluk tekelidir. Bir lordun oğlu ilk kelimeleri üstadla öğrenir. İlk kitaplarını ondan duyar. İlk doğru ve yanlış kavramları onun sesiyle tanır. Bir bakıma o çocuk da ilk olarak Hisar tarafından damgalanır. Üstad yalnızca tarih anlatmaz. Hangi tarih anlatılır, hangisi unutulur bunu da belirler. Eski ilahlar sessizliğe gömülür, rüyalar hezayen diye geçiştirilir. Sezgi yerine sadece ölçü yüceltilir. Çünkü Hisar'ın sunduğu bilgi yalnızca bir dünya görüşü değil, bir dünya inşasıdır. Lady Darcy'nin sözü burada daha da derinleşir. Gri sıçanlar mektuplarımızı yazar. Okuma bilmeyen lordlar adına bile. Ve kim söyleyebilir o kelimeleri kendi amaçları için çarpıtmadıklarını? Bu eğitim yoluyla kurulan ilişkinin tek taraflı bir sadakat olmadığını gösterir. Hisar'ın adamları yalnızca bilgi veren değil, aynı zamanda bilgiyi şekillendiren, yorumlayan ve hatta sunan kişidir. Bir lord kendi mektubunu bile okuyamazsa o kelimeler aslında kime aittir? Hastalandığımızda gelirler. Bizi iyileştirirler. İyileştiremezlerse yasımızı paylaşırlar. Biz de onlara minnet duyarız. Lady Darcy'nin bu tespiti bilgiye değil, duygusal manipülasyona dair bir uyarıdır. Üstadlar yalnızca kütüphanelerde değil, hasta odalarında da egemendir. Sadece öğretmen değil, teselli eden, ağlayan, dinleyen kişilerdir. Bu onların yalnızca güvenilir değil, olmazsa olmaz haline getirir. Ve bu döngü tamamlandığında çok geçmeden hükmeden kişi hükmedenin olur. Lord karar vermez, kararların arkasındaki sesi tekrarlar. O ses gri bir cübbeden gelir. Lady Darcy'nin açıkça söylediği gibi, bir üstadın yoksa insanlar seni önemsiz sayar. Bu Hisar'ın kılıçsız ama kılıçtan keskin bir iktidar alanı kurduğunu gösterir. Bir lordun değerini bile belirleyen onun sahip olduğu bilgi değil, o bilgiyi temsil eden zincirdir. Zincir yalnızca bilgi değil, kontrol halkalarıyla örülüdür. Bazen örgütler kılıçla hükmetmez. Sloganları yoktur, sancakları yoktur. Ama her hanede bir üyeleri vardır. Her düşüncenin çekirdeğine bir fısıltı bırakırlar. Sessizce gülerler ve asla tamamen gitmezler. Hisar da böyledir. Adeta bir tarikat gibi işler ama ne Tanrı'ya tapar ne de dua eder. Onların inancı bilgidir ama hangi bilgi? Kimin bilgisi? Lady Darcy'nin eleştirisinde Hisar'ın kimlik silme uygulaması çok çarpıcı biçimde ortaya konmuştu. Bu bireyselliğin yok edilmesi değil, yerine yeni bir sadakat kimliği konmasıdır. Hisar'a adım attığı anda geçmişin silinir. Soyun, doğumun, bölgen, inancın hepsi kaybolur. Geriye kalan şey yalnızca zincirdir. Bu Bene Gesserit'in adeta adı olmayan kadınlar modeliyle örtüşür. Kimliğini örgütün ajandasıyla değiştirmek, görünürde herkesin hizmetkarı aslında hiç kimsenin gerçeği olmak. Tüm büyük lordların, kralların ve konsey üyelerinin yanı başında bir üstad vardır. Onlar karar vermez ama karar verenlerin kulağına eğilirler. Onlar oy kullanmaz ama oy kullananların duygularını yatıştırır, kızgınlıklarını şekillendirir, şüphelerini besler ya da bastırırlar. Kralın kulağına kim fısıldıyorsa ülkeyi o yönetir. Bu yapı görünmeyen bir aristokrasidir. Bene Gesserit gibi doğrudan hükmetmeyen ama doğumu, yükselişi ve düşünce biçimlerini kontrol eden bir zihin aristokrasisi. Üstad Marvin'in Sem'e söyledikleri Hisar'ın dünyayı nasıl görmek istediğini açıklar. Hisar'ın kurduğu dünyada büyüye, kehanetlere, cam mumlara ve hele ki ejderhalara yer yok. Bu yalnızca inanç ya da bilim çatışması değildir.
Bu alternatif bilgi kaynaklarına karşı sistematik bir tasfiye hareketidir. Rüyaları dinleyen çocuklar, kehanet gören kadınlar, eski ilahlarla konuşan yeşil görenler. Hepsi akıl dışı, hurafe veya tehlikeli ilan edilir. Tıpkı Bene Gesserit'in kendi kehanet programı dışında kalan öngörüleri yok etmeye çalışması gibi. Hisar'da kendi onaylamadığı bilginin varlığını bastırır. Ve bastırılan bilgi her zaman sıradan bir bilgi değil. Düzen bozucu, güç dengesinin sarsıcı olandır. Lady Darcy'nin anlattığı Üstad Wallis örneği Hisar'ın bir kadro politikası yürüttüğünü de ortaya koyar. Wallis bir Hightower kızı ve baş üstad olduğu söylenen bir adamın pek çocuğuydu. Zincirini döver dönmez Winterfell'e gönderilir. Lord Liger Stark'a yakınlık kurar ve sonuç Tully'lerle yapılan evlilik onun fikriydi. Yani Hisar yalnızca adam yetiştirmiyor, adam yerleştiriyor. Ve o adamlar yalnızca mektup taşıyıcısı değil, hanedan kaderlerinin yönünü çizen gri gölgeler. Bu yapı Bene Gesserit'in seçilmiş kız çocuklarını soylu evlere yerleştirmesiyle birebir örtüşür. Amaç doğrudan yönetmek değil, yöneticileri şekillendirmektir. Gri cübbe yalnızca renksizliğin değil, gri bir ahlaki pozisyon da simgesidir. Üstadlar kendilerini ne rahipler kadar kutsal, ne şövalyeler kadar yüce, ne lordlar kadar güçlü ilan eder. Onlar daha çok şu eder gibiydi. Biz yalnızca biliriz, uygulamayız. Ama bilgi asla tarafsız değildir. Özellikle güç de bu kadar iç içe geçmişse. Üstad Marmin, Hisar'ın sistemine baş kaldırmış nadir üstadlardan biridir. Kalın, pürüzlü sesi ve korkutucu cüssesiyle zincirli bir aykırıdır. Cam mumlar yakar, kehanet okur, büyüden korkmaz ve Samwell'e açıkça şöyle der. Sence geçen sefer tüm ejderhaları kim öldürdü? Kılıçlarla donanmış cesur ejderha avcıları mı? Eskişehir işareti dünyada büyücülük, kehanetler, cam mumlar ve tabii ki ejderha için yer yok. Aemon Targaryen neden hayatını surda boş harcamasına izin verdiğini sor. Oysa haklı olarak baş üstad olabilirdi. Nedeni kanıydı. Ona güvenilemezdi. Benim güvenilmez olduğum kadar. Marvel'in bu sözleri Hisar'ın yalnızca pasif bilgi taşıyıcısı değil, aktif bir ideolojik mühendis olduğunu ima eder ama aynı zamanda şunu da gösterir. Hisar tek sesi değildir. İçeride çatlaklar vardır. Hisar'dan sürülmüş bir başka figür olan Qyburn bu çatlağın öbür yüzünü temsil eder. O bilgiye sınır koymayı reddetmiş bir üstattır. Ölü bedenler üzerine deney yapar. Rüyaları dinler, büyüye ilgi duyar, yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi aşındırmaktan çekinmez. Üzerinde çalıştığım bazı meseleler Hisar'daki daha muhafaza akılları rahatsız etti. Hisar onu sistem dışına atar ancak o Kraliçe Cersei'ye yakınlık kurar. Kraliçenin tıbbi danışmanı, infazcısı ve sırdaşı olur. Resmi bir ünvanı olmasa da Hisar'ın reddettiği bilginin nasıl başka güç merkezlerinde yeniden hayatiyet kazandığını gösterir. Qyburn, Hisar'ın susturamadığı bilginin sembolüdür. Dışarı atılmış ama yok edilememiş. Yalnızca şekil değiştirmiş bir gölge. Çırak Pate karakteri Hisar'ın en alt halkasını temsil eder. Küçük yaşta girer, gece gündüz çalışır ama bir halkayı bile zor döver. O, Hisar'ın kütüphanelerini rulo taşıyan, ustadların emirlerini yerine getiren sessiz bir dişlidir. Ne siyaset bilir ne de büyü. Ama Pate'in hikayesi bize Hisar'ın zemin katında bile nasıl oyunlar dönebileceğini gösterir. Bir altın karşılığında bir anahtar çalar. Anahtar yüzsüz bir adama teslim edilir. Ardından Pate ortadan kaybolur ama ertesi gün aynı yüzle Hisar'a geri döner. Onu görenler için hiçbir şey değişmemiştir ama biz okuyucular biliriz. Artık Pate değildir. Hisar belki de en büyük sırrını yüzünü değiştiren bir adam da kendi içinde ağırlamaktadır. Bu durum Pate'in kendisinden çok Hisar'ın güvenliğinden ödün verilebilirliğini ortaya koyar. Bazen bilgiye duyulan açlık dışarıdan gelmez. Sistem içeriden delinir. Hisar dışarıya tarafsızlık maskesi sunar ama içeride hizipler, inanç çatışmaları, büyük karşıtlığı ve bilgiye dair farklı felsefeler çarpışır. Marvin gibi radikallerin yeri sınırdadır. Qyburn gibi uç karakterler dışarı atılır. Geriye kalan çoğunluk ise gri bir denge kurar. Tarafsızlık bazen en ustaca alınmış pozisyondur. Ve belki de Hisar'ın asıl başarısı budur. Sessizlikle ideoloji yaymak. Soru sormayarak cevapları belirlemek. Neyi öğrettiğinden çok neyi unutturduğuyla hükmetmek. Hisar yüzyıllardır tek bir şey üzerine inşa edildi. Kontrol edilebilir bilgi. Büyüye, kehanete, tanrılara ve sezgiye yer bırakmayan, ölçülebilir, sınanabilir,
Yazıya dökülebilir olanı kabul eden bir sistem. Ama şimdi ejderhalar yeniden uyanıyor. Kehanetler canlanıyor. Ötekiler yürüyor ve cam mumlar yanmaya başlıyor. Yani Hisar'ın yok saydığı her şey birer birer geri dönüyor. Haliyle burada Marvin'in uyarısı yankılanıyor. Sence geçen sefer tüm ejderhaları kim öldürdü? Kılıçlarla donanmış cesur ejderha avcıları mı? Ejderhalar yalnızca bir tehdit değil, Hisar için bir düzen bozucu. Çünkü ejderha doğaya hükmeden bir mucize, bir büyü patlamasıdır. Onun varlığı Hisar'ın yüzyıllar boyunca ördüğü dünya düzenin çöküşü demektir. Büyü geri geldiğinde eski bilgi tekrar değer olur. Kehanet konuşulur. Rüya yeniden anlam kazılır. İşte o zaman gri cübbeli adamların sessizliği panik fısıltılarına dönüşebilir. Marvin cam mumları ayıkabilen nadir kişilerden biridir. Cam mumlar Valilya'dan kalma bir bilgi aktarım aracıdır. Ama aynı zamanda yitik bilginin dirilişi anlamına gelir. İsa cam mumlara karşı kayıtsız değildir. Onlardan korkar çünkü cam mumun yanışı sistemin zayıf halkalarını aydınlatır. Mumlar yanıyor ve yanıyorsa hiçbir sır artık güvende değildir. Bu mumlar hem sembolik hem de somut olarak Hisar'ın kontrolündeki bilgi çağının sonuna işaret eder. Marvin Samwell'e cam mumun yandığını gösterir ve ejderhaların olduğu yere gitmek üzere yola çıkar. Bu Hisar içinden bir uzmanın artık sistem dışında yeni bir düzene geçmek istemesi anlamına gelir. Yani Hisar'ın kendi içinden bile artık bazıları dış dünyanın gerçeklerine uyum sağlamaya başlamıştır. Gri cübbe içinden çıkan bir kızıl isyan gibi. Ötekiler yürüyor. Ruler inancı Westeros'un kapısında. Jon Snow rüyalar görüyor. Arya yüzleri değiştiriyor. Bran zamanı aşıyor. Hisar ise hala kalem, rulo ve rasyonelite ile direnmeyi seçiyor ama bu direniş ne kadar sürebilir? Hisar zamanı durdurmaya çalışıyor ama zaman ejderhaların kanat sesiyle geri dönüyor. Ve belki de asıl savaş kuzeyde, kral topraklarında ya da Essos'ta değil. Bilginin kime ait olduğu konusu verilecek bir savaşla Eskişehir'in taş duvarların arkasında sessizce başlamış olabilir. Westeros'ta herkes bir isimle doğar. Bazıları onu şanlı yüceltir, bazıları unutur. Ama Hisar'ın adamları o ismi bırakır. Zincirlerini takar, geçmişlerini siler, başka bir sessizliğe doğar. Ama sessizlik bir gün ses olur ve gri taşlar yankı vermeye başlar. Ejderhalar geri dönerken Hisar susuyor. Rüyalar büyürken üstatlar gözlerini kapatıyor ama artık uyanan sadece ejderhalar değil, unutulmuş bilgi, yasak hafıza, yüzleşilmemiş hakikatler de uyanıyor. Belki de asıl soru şudur. Kim daha tehlikelidir? Bir krala fısıldayan gri bir üstad mı? Yoksa onu dinleyen herkes mi? Ve zincirin her halkasında bir sır varsa o zaman bu sessizlik bir duvar değil bir kafestir. Ve şimdi sizi soralım. Hisar Westeros'un aklı mıydı yoksa zincirlenmiş bir yalan mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.